Stockholm'da ilginç birkaç tane hikaye var. Bunları daha bir sessiz yerde anlatacağım. Şimdi suda su sesi var. Mesela Vasa Müzesi var. Zamanında yapılan en büyük, en orijinal yani zamanının uçak gemisi olarak tabir edilen gemi denizde 500 metre ilerledikten sonra batıyor ve 1990 yılında orijinal haliyle çıkartılarak Vasa Müzesi'ne alınıyor. Yine bir ikinci konu Osmanlı 2. Viyana kuşatmasını yaptığı zaman Viyana kuşatmasında savaş ganimeti olarak Hristiyanlar en büyük Osmanlı çadırını alıp buradaki askeri müzeye getirirler. İçerisinde top, tüfek, kılıç, Osmanlı askerlerine ait bütün elbiseler yine burada Stockholm'daki askeri müzede ve daha da önemlisi Stockholm sendromu diye bir olay var. Yani celladına aşık bir millet dediğimiz bir konu var. O konu da burada geçiyor. Banka soygunundaki soygunculara aşık olup ve işlerinden bir tanesi kadının biri de soyguncu ile evlenmesi var. Bunları hepsini anlatacağım. Takipte kalın. Şimdi Gamla doğru gidiyoruz. Adalar şehri, köprüler şehri. Güzel güneşli de bir hava var. Mükemmel yani. Mükemmel bir hava var. Saat daha 1'i 20 geçiyor. İstikamet Gamla. Öyle diyor. En turistik adasıymış. İsveç bayrağı var da bu binanın giriş ve çıkışlarında polis bekliyor. Yani eee, muhtemelen belediye binası da olabilir veya hükümet binası da olabilir. Bilemiyorum. Şurayı görüyor musun? Mükemmel arkadaşlar. Literatürde Stockholm sendromu diye bir olay vardır. Kısacası celladına aşık olmuş millettir. Bu olay şu anki bulmuş olduğum tam bu şehirde gerçekleşiyor. Yani İsveç Stockholm'da. 5 kişilik bir banka soygunu ekibi bankaya girer soygun için. Banka içerisindeki çalışan personel ve dışarıdan müşteri olarak gelen hepsini esir alır. Esir aldıktan sonra geçen süre içerisindeki esirlerde soyguncular arasında bir duygusal bağ oluşur. Duygusal bağ sonucunda soyguna gelenlerden bir tanesi erkek şahısla soyulmakta olan daha doğrusu mağdur olan kadınların arasında bir duygusal bağ oluşur. İlişki yaşarlar. Daha sonra polise teslim olduklarında bu soyguna maruz kalan şahısların hepsi soyguncular için para toplar ve adliyeden serbest kalmalarını sağlarlar. Yine dediğim gibi işlerinden kadının biri celladına aşık olur diyoruz da işte o kadın soygunculardan bir tanesiyle daha sonra nikah kıyıp evleniyor. Yani İsveç sendromu dediğimiz, Stockholm sendromu dediğimiz bu konu burada gerçekleşir. Yani sen ne kadar okur yazar olursan ol veya cahil olursan ol, sen seni geçelim oraya kişilere aşık oluyorsun ve yine körü körüne peşinden gidiyorsun, bağlanıyorsun. Stockholm sendromu. İşte buna Stockholm sendromu diyoruz. Devamını geniş bir şekilde açık öğrenebilirsiniz. Yine gitmeden arkamdaki binalar devlet binası, devlet daireleri sağında, solunda birçok yerinde güvenlik ve polis vardı. Hemen şöyle dönersem güneşin acizine gelir miyim? Bu nehirden sonra arka tarafım Gamla Stan olarak tabir edildiğimiz yer. Burada da başka bir hikaye anlatayım. Şimdi Osmanlı ikinci Viyana kuşatmasını yapar. Viyana kuşatmasında başarısız bir sonuç elde eder. Sonuçla birlikte Osmanlı'nın en büyük savaş çadırı yani işlerindeki en büyük savaş çadırı yenilgi sonrasında Stockholm askeri müzesine getirildi. İçerisinde
top, tüfek, kılıçlar, askeri elbiseler, çizmeler, yani ne varsa o çadırın içerisinde ve çevresinde hepsi Stockholm'daki askeri müzededir. Tabii girişi ücretli, girip izleye bakabilirsiniz. Üçüncü ve son bir konu, 1990 yılında denizden çıkartılıyor. Şimdi geriye dönüp gidersek dejavu olarak yaşayalım. Şöyle, tarihten 180-200 yıl önce İsveç zamanın en büyük ağaçlarından, kütüklerinden muhteşem bir gemi yapıyor. Ve o gemi şimdiki Amerika'nın denizlerdeki hüküm süren uçak gemisi gibi bir gemi yapar. Geminin içerisinde her türlü teknolojik olarak, zamanın teknolojik olarak topu, yelkenlisi, her şeyini donatırlar. Ve ilk seferine de bu gemi inşaatını yapan kişilerin aileleri biner. Ve kaptan yardımcıları, inşaatında çalışan, gemi yapımında çalışan kişilerin aileleri ilk olaraktan binerler. Yolculuğu, kısa bir yolculuk yapmak amacıyla denize açılırlar. Ancak ne hikmetse, ne amaçtan olur kimse bilmiyor. Sahilden 500 metre gittikten sonra bu uçak gemisi bunların batar. Viking gemisi batar. Batmasıyla birlikte de İsveç'in serin sularını, rüzgarlı ve serin sularını denizin dibini boylar. Aradan 200 yıl geçtikten sonra 1990 yılında keşfediliyor. Keşif sonucunda aslında biliniyor da, yani denizden çıkarması için çalışmalar neticesinde 1990 yılında denizden çıkartılıyor ve Vasa Müzesi'ne kaldırılıyor. Vasa Müzesi'nde aynen deniz hiç bozmamıştır. Çünkü yapılan gemi inşaatında kullanılan ağaçlar çok özel olarak inşa edilmiş. Dediğim gibi zamanın uçak gemisi şeklinde tasarlandığı için birebir aynı tıpatıp hiç bozulmadan, eğilip bükülüp dökülmeden Vasa Müzesi'ne kaldırılmıştır. Vasa Müzesi de ileride, deniz solumda. Bak şurası deniz. Yani Adalar şehri. O tarafa doğru gidiyoruz. Gamla artık buradan itibaren başlıyor. Devam edip gidiyoruz. Arkamızda da Aslanlı heykel var. Hadi bakalım gidelim. Daha ne türlü hikayeler var. Mesela bak, burada oteller ve havaalanlarının dışarısında, yani kadın erkek eşitliği olduğu için tuvaletler, kadın ve erkek aynı tuvaleti kullanır. Soğuk ve rüzgarlı bir memleket dedik. Kendi para birimini kullanırlar. Schengen bölgesinde değil, ancak Schengen vizesiyle de buraya girip gezebilirsiniz. Kendi ekonomileri vardır, kendi stratejileri vardır. Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, bunlar Schengen dışında olmasına rağmen ekonomik olarak üstündür. Ve şimdi de Aslanlı heykele doğru gidelim. Gel bakalım Aslanlı heykeline. Durdurayım mı videoyu?